Merhaba. Elimizdeki kaynakları incelerken bu hafta gerçekten zorlayıcı bir soruyla karşı karşıya kaldık. Evet, oldukça düşündürücü bir konu. Şöyle bir düşünelim. Hayatını mesela kanser araştırmasına adamış, binlerce hayat kurtarmış ama inançlı olmayan bir bilim insanı. Veya tüm varlığını yoksullara adamış bir aktivist. Aynen. Ya da sadece mahallesindeki herkese koşulsuz yardım eden o iyi kalpli komşu. Şimdi eğer bu insanlar inanmıyorsa, bütün bu iyilikler, bu fedakarlıklar manevi anlamda boşa mı gidiyor? Hı hı. Elinizdeki metinler tam da bu sorunun kalbine iniyor ve konuyu hem bu dünya hem de ötesi açısından katman katman açıyor. Amacımız yargılamak değil, sadece bu kaynakların bu hassas konuyu nasıl ele aldığını anlamak. Hadi başlayalım. Konu gerçekten de insanın vicdanını ve adalet duygusunu en çok meşgul eden alanlardan biri. Kesinlikle. Çünkü bir yanda evrensel olarak hepimizin iyi ve değerli kabul ettiği eylemler var. Fedakarlık, merhamet, adalet gibi. Hı hı. Diğer yandaysa kaynaklarınızın altını çizdiği üzere ebedi mutluluk için imanın merkezi bir role sahip olduğu gerçeği, ama metinler bu durumu bir ya hep ya hiç meselesi olarak sunmuyor. Evet, evet. Aksine her eylemin bir karşılığı olduğunu ama bu karşılıkların doğasının farklı olduğunu anlatarak çok daha incelikli bir tablo çiziyor. İşte bu ya hep ya hiç olmaması beni en çok şaşırtan nokta oldu. Evet, genelde daha keskin, daha net çizgiler beklenir çünkü, değil mi? Ama kaynaklar söze "hayır, yapılan iyilikler boşa gitmez" diye başlıyor. Bu oldukça güçlü bir başlangıç. Çok güçlü bir başlangıç. Peki, inancı olmayan bir insanın yaptığı bu iyilikler, metinlere göre tam olarak nasıl bir değer taşıyor? Kaynakta geçen o güzel benzetmeyi hatırlıyorum. Şey diyordu, insanlık bahçesinde açan ağaçlar. Evet, evet. Gölgesinde pek çok kişinin dinlendiği ağaçlar gibidir. Çok güzel bir benzetme gerçekten. Ve bu tam da konunun ilk katmanını özetliyor. Yani dünyevi karşılık. Dünyevi karşılık. Aynen. Metinlere göre bu tür iyiliklerin bu dünyada somut ve gözle görülür bir etkisi var. İşte toplumsal yaraları sarıyor, adaletsizliğe karşı bir set çekiyor. Anladım. Dolayısıyla bu eylemler yapan kişiye de bu dünyada bir karşılık olarak dönüyor. Bu karşılık bir iç huzur olabilir, toplumda gördüğü saygı olabilir, hatta maddi bir refah bile olabilir. Hı hı. Kaynaklar bunu o kişinin fıtratında, yani en temel yaratılış kodlarındaki ilahi bir pırıltının yansıması olarak görüyor. Kişi yönünü tam olarak Yaradan'a çevirmemiş olsa bile içindeki o iyilik cevheri bir şekilde parlıyor. Anlıyorum. Yani niyetleri ve hedefleri bu dünya olduğu için eylemlerinin meyvelerini de öncelikli olarak bu dünyada topluyorlar. Tam olarak öyle. Bu yaklaşım İslam'ın evrensel ahlaki değerleri takdir etmediği anlamına gelmiyor, tam tersi, değil mi? Hatta kaynaklarda Peygamberimizin katıldığı erdemliler topluluğu örneği var. Bu sanırım bu noktayı daha da güçlendiriyor. Kesinlikle güçlendiriyor. Olayı biraz açalım mı? Çünkü bu çok kilit bir örnek. Lütfen. Hılful Fudul, yani Erdemliler topluluğu, Mekke'de inançlarına bakılmaksızın haksızlığa uğrayanların hakkını korumak için kurulmuş sivil bir oluşum. Evet. Genç Muhammed de bu topluluğa katılıyor ve yıllar sonra peygamber olduğunda bile "eğer bugün tekrar çağrılsam yine katılırım" diyerek bu oluşumu övüyor. Ne kadar ilginç. Buradaki mesaj çok net. Adalet, dürüstlük, merhamet gibi erdemler kimden gelirse gelsin saygındır ve desteklenmelidir. İslam bu değerleri sahipleniyor. Peki o zaman bu iki fikir birbiriyle nasıl örtüşüyor? Yani bir yanda kaynağı ne olursa olsun adaleti öven bir peygamber var. Evet. Diğer yanda ise bu tür eylemlerin manevi kurtuluş için yeterli olmadığını söyleyen bir teoloji. Burada bir çelişki yok mu? Metinlerin yatay eksen dediği şey tam olarak bu mu? Harika bir soru. Çelişki gibi görünen şey aslında bir boyut farkı. Metinlerin yatay eksen dediği tam da bu. Yapılan iyiliklerin etkisi insanlar arasında, yani yatay bir düzlemde yayılıyor. Bir insandan diğerine, bir toplumdan ötekine. Ama kaynaklara göre bu eylemler yukarıya, yani ilahi boyuta bir köprü kuramıyor. Kuramıyor.
Çünkü o köprünün kurulabilmesi için farklı bir bileşen gerekiyor. İşte meselenin ikinci ve daha karmaşık katmanı da tam burada başlıyor. Anladım. Yani dünyadaki etkisi takdir ediliyor, alkışlanıyor. Ama bu etkinin öbür dünyaya transferi için başka bir şeye ihtiyaç var. Aynen öyle. İşte bu nokta bence dinleyici için de en merak uyandıran kısım. Bu dünyada bu kadar değerli olan bir eylem neden ebedi hayatta geçerliliğini yitiriyor? Ya da bir kurtuluş vesilesi olamıyor? Metinler bu kopukluğu zincirdeki kayıp halka metaforuyla açıklıyor sanırım. Evet, bu metafor konunun kalbini oluşturuyor. Şöyle düşünün, sağlam çelik halkalardan oluşan upuzun bir zincir var. Tamam, Her bir halka o kişinin yaptığı pırıl pırıl bir iyiliği temsil ediyor. Zincir göz alıcı. Ama bu dünyayı ahirete bağlaması gereken yerde bir halka eksik. kayıp halka. İşte kaynaklara göre o eksik olan en kritik halka iman. O halka olmadan zincirin geri kalanının ne kadar parlak olduğunun bir önemi kalmıyor çünkü bağlantı kurulamıyor. Anladım. Yani yapılan iyilikler Allah'ın rızası hedeflenerek ve O'nun adına yapılmadığı için niyet açısından eksik kabul ediliyor. Ahiretteki kalıcı mutluluk, yani cennet, metinlere göre iyi bir insan olmanın ödülü değil, yaratıcıyla kurulan o bilinçli bağın, yani imanın bir sonucu olarak resmediliyor. Yani bu durumda yapılan iyilikler bir nevi tek kanatlı bir kuşa benziyor. Uçmak için müthiş bir potansiyeli, güçlü bir kanadı var ama ikinci kanat yani iman kanadı eksik olduğu için o manevi yüksekliğe çıkamıyor. Çok güzel bir benzetme. Kaynak da zaten Kur'an açısından salih amel yani iyi iş tanımının içinde imanın da varsayıldığını, o olmayınca denklemin eksik kaldığını söylüyor. Tam olarak bu. Çünkü inanan bir kişi için yapılan her iyilik sadece o anki dünyevi bir amaca hizmet etmez, aynı zamanda sonsuzluğa atılmış bir imzadır. Hı hı. Bir yetimin başını okşarken sadece o çocuğu sevindirmeyi değil, aynı zamanda yaratıcının rızasını kazanmayı hedefler. Bilim yaparken sadece insanlığa hizmet etmeyi değil, evrendeki yasaları keşfederek onu yüceltmeyi amaçlar. Anladım. İman halkası, eylemin niyetini ve yönünü değiştirerek onu dünyevi bir olay olmaktan çıkarıp manevi bir ibadete dönüştürüyor. O halka olmayınca eylemler dünyayla sınırlı kalıyor. İşte bu, kaçınılmaz olarak o meşhur soru gündeme getiriyor. Ve bence hepimizin aklındaki soru bu. Bu adil mi? Evet, Hayatını başkalarına adamış, kimseye zerre zararı dokunmamış erdemli bir insanın, sırf bu kayıp halka yüzünden ebedi mutluluktan mahrum kalması, bu modern insanın adalet duygusunu derinden sarsan bir fikir. Kaynaklarınız bu kocaman soruya nasıl bir cevap veriyor? bu konunun en can alıcı ve en hassas noktası. Ve kaynaklar bu sorudan kaçmıyor. Tam tersine doğrudan üzerine gidiyor, cevabını da yine güçlü benzetmelerle kuruyor. Nedir onlar? İlk ve en bilineni kapı ve anahtar benzetmesi. Diyor ki, cennetin kapısı kişinin dünyada yaptığı iyiliklerle süslenmiş olabilir. Göz kamaştırıcı, muhteşem bir kapı. Ama o kapıyı açacak tek bir anahtar var, o da iman anahtarı. Eğer o anahtar sizde yoksa, kapının ne kadar süslü olduğunun bir önemi kalmaz. İçeri giremezsiniz. Bir dakika burada duralım. Yani bu kaynakların konuyu bir liyakat veya hak ediş meselesi olarak görmediği anlamına mı geliyor? Tam olarak. Yani çok iyi işler yaptın, o yüzden ödülü hak ettin gibi bir durum değil de daha çok bir sisteme uyumluluk, bir ön koşul meselesi gibi, doğru şifreyi girmeden sisteme giriş yapamamak gibi. Şifre yanlışsa ne kadar iyi niyetli olduğunuz sistemin kapısını açmıyor. Doğru mu anlıyorum yani? Bu mükemmel bir özet. Tam olarak bir ön koşul meselesi. Bu keyfi bir dışlama değil, sistemin doğası gereği bir gereklilik olarak sunuluyor. Anladım. Ve metinler bu gerekliliği doğrudan kişinin özgür iradesine bağlıyor. İşte burada ikinci benzetme devreye giriyor, güneş ve gölge. Güneş ve gölge. Kaynaklara göre Allah'ın rahmeti ve hidayeti her yeri aydınlatan bir güneş gibidir. Herkese açıktır, kimseyi ayırt etmez. Ama bir kişi
Bilerek ve isteyerek kendini bir gölgeye çekerse, bir mağaraya saklanırsa, Veya gözlerini kapatırsa? aynen veya gözlerini sıkı sıkı kapatırsa kendini güneşin ışığından mahrum bırakmış olur. Bu, güneşin ona ışığını vermemesi değil, kişinin kendi tercihiyle o ışıktan uzak durmasıdır. Bu çok çarpıcı bir çerçeve. Çünkü bu bakış açısı sorumluluğu tamamen bireye yüklüyor. Kesinlikle. Yani Allah adaletsizlik yaptığı suçlamasını birey kendi tercihini yaptığı şeklinde yeniden çerçeveliyor. Kaynaklara göre Allah peygamberler ve kitaplar aracılığıyla güneşin yerini göstermiş ama insan bu çağrıya kulak asmamayı seçme özgürlüğüne de sahip. Aynen öyle. Bu durumda ortaya çıkan sonuç bir dayatma değil, kişinin kendi iradi seçiminin doğal bir neticesi oluyor. Anladım. Yaşanan mahrumiyet ilahi bir adaletsizlik değil, kişinin kendi tercihinin bir sonucu olarak sunuluyor. Hatta kaynaklarda geçen küfür kelimesinin kökeni de örtmek anlamına gelir. Yani hakikati güneşi gördüğü halde onu bilerek örten kişi demektir. Fakat burada aklıma takılan bir şey var. Bu gölgeyi seçme eğilimi her zaman bilinçli bir tercih midir? Çok önemli bir soru. Mesela hayatı boyunca dinin hiç de ikna edici sunulmadığı bir ortamda büyüyen biri ne olacak? Ya da din adına travmalar yaşamış, dinden soğumuş biri. Bu kişinin durumu güneşi görüp de bilerek mağaraya saklananla bir tutulabilir mi? Bu teolojinin en derin sorularından biri ve kaynaklar bu ihtimali göz ardı etmiyor. Metinler Allah'ın el-adil yani mutlak adalet sahibi ve el-habir yani her şeyden en ince detayına kadar haberdar olduğunu vurgular. Yani bu şu anlama gelir, Allah her bir bireyin içinde bulunduğu şartları, neyle karşılaştığını, kalbindeki samimiyeti, hakikati arama çabasını, her şeyi en iyi bilendir. Dolayısıyla yargılama herkese aynı tornadan çıkmış gibi uygulanan mekanik bir süreç değildir. Herkesin durumu kendi özel şartları içinde değerlendirilir. Metinler asıl sorumlu tutulanın hakikati anladığı halde kibrinden veya inadından dolayı onu reddeden kişi olduğunu ima eder. Diğer durumlar ise tamamen Allah'ın sonsuz ilmine ve adaletine havale edilir. Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Bütün bu kurallar, metaforlar, bunların sonunda vardığımız yer neresi? Durum bu kadar net ve matematiksel mi? Metinlerin sonuna doğru sanki bu keskin çizgiler biraz yumuşuyor, kapı tam olarak kapatılmıyor gibi bir hisse kapıldım. Evet, Daha çok bir alçak gönüllülük ve teslimiyet vurgusu öne çıkıyor. bence konunun en büyüleyici ve en umut verici kısmı da burası. Kaynaklar tüm bu kuralları ve prensipleri anlattıktan sonra adeta bir adım geri çekiliyor ve insana kendi sınırlarını hatırlatıyor. Nasıl? Nihai hükmü vermek asla ve asla insana düşmez. Çünkü kimin kalbinde ne olduğunu, kimin samimiyetle hakikati aradığını, kimin son nefesinde ne yaşayacağını sadece ve sadece Allah bilir. Doğru. Metinler, onun sonsuz merhamet ve hikmet sahibi olduğunu, kimsenin zerre kadar emeğini zayi etmeyeceğini hatırlatıyor. Hatta çok çarpıcı bir ihtimalden bahsediyor. Kendini tüm samimiyetiyle iyiliğe adamış birinin bu yolculuğu, belki de farkında olmadan onu imana ulaştıran gizli bir patika olabilir. Yani o kaynaklarda geçen fıtrat denilen iyilik çekirdeği belki de imana yol açabilecek bir ışık barındırmaktadır ifadesi tam da bu aralık bırakılan kapıyı işaret ediyor. Kesinlikle. Bir insanın hayat yolculuğunun nereye varacağını, kalbindeki niyetin gerçek derecesini bizim bilmemize imkan yok. Tam olarak bu. Her bir ruhun kendine özgü bir imtihanı var. Aştığı veya takıldığı engeller ve belki de en beklenmedik anda lütfedilecek bir hidayet ihtimali. Bunların hepsini sadece Allah bilir. Evet. Bu nedenle kaynaklar bize nihai bir yargıç rolü biçmek yerine insana düşen asıl görevi tanımlıyor. Kendi imanını en güzel şekilde yaşamak, etrafına faydalı olmak ve kim olursa olsun diğer insanlara merhametle ve hüsnü zanla yani iyi niyetle yaklaşmak.
Çünkü nihai karar alemlerin Rabbine aittir. Özetleyecek olursak, elinizdeki kaynaklar oldukça katmanlı bir resim çiziyor. İyiliğin kimden gelirse gelsin bu dünyada mutlaka bir değeri ve karşılığı olduğunu söylüyor. Evet. Ancak ebedi kurtuluşun anahtarının yapılan iyi eylemlerin sayısı değil, yaratıcıyla kurulan o kişisel ve bilinçli bağ, yani iman olduğunu vurguluyor. Adalet ve irade gibi zorlu kavramları kapı, anahtar ve güneş, gölge gibi üçlü metaforlarla açıklarken, son sözü her zaman insanın sınırlı bilgisinin ötesindeki ilahi merhamete ve mutlak adalete bırakıyor. Ve bu da sizi, yani dinleyicimizi, şu derin düşünceyle baş başa bırakıyor. Eğer bir başkasının kalbindeki yolculuğu, niyetini ve nihai varış noktasını asla tam olarak bilemeyeceksek, Evet. o zaman farklı inanç veya inançsızlıktaki insanlarla olan ilişkilerimizde bize düşen en doğru tavır ne olmalı? Belki de asıl odaklanmamız gereken, metinlerin de son noktada işaret ettiği gibi, yargılamak yerine anlamaya çalışmak ve kim olursa olsun, içindeki iyilik potansiyelini merhamet ve hikmetle selamlamaktır.